Molovay'dan herkese merhaba. Lightroom ile fotoğraflarınızı siyah beyaz nasıl yaparsınız onu göstereceğim. Elimde şöyle bir fotoğraf var. Bu fotoğrafı hafif koyulaştıracağım. Yani bunun rengini siyah beyaz tonlamasında dönüştüreceğim. Şimdi dilerseniz fotoğrafımızı şöyle sürüklüyoruz ve kütüphanemize atıyoruz. Attıktan sonra import diyoruz ve kütüphanemize import etmiş oluyor. Şimdi ise fotoğrafımızı düzenlemek kalıyor. Fotoğrafımızı attıktan sonra buradan develop kısmına giriyoruz. Girdikten sonra şuradaki ayarlar kısmından fotoğrafımızı düzenleyeceğiz. Şimdi renkle benim ilgim yok. O yüzden şuradaki siyah ve beyaz kısmıyla ilgileneceğim. Oraya bir kere bastığım zaman şöyle direkt renginin değiştiğini görebiliyorsunuz. Şimdi buradan şu kısımdan başlayalım isterseniz. Tint diyor. Yani ton demek. Şimdi ton kısmını şöyle sonra çektiğimiz zaman açık oluyor. Diğer tarafa çektiğimiz zaman daha da açık bir hal almış oluyor. Biz şöyle yapacağız. Ton kısmını 100 yapacağız. Alt kısma gelecek olursak exposure yani poz değeri. Şimdi şöyle aşağı doğru çektiğimiz zaman siyah oluyor. Sona doğru çektiğimiz zaman şöyle renkler birbirine girmiş oluyor. Biz tabi bunu düşüreceğiz. Daha sonra alt kısma geliyoruz. Highlights. Bu da yüz bölgesinin rengini açma. Şöyle bakalım. Yüz ön planda olsun. Şuradaki kısımsa hafif böyle arka planda olsun. Alt kısma gelecek olursak shadows yani gölgeler. Şöyle sona çekelim. Bir de diğer tarafa. Böyle yaptığımız zaman daha güzel bir görüntü oluyor. Şimdi diğer kısma geldik. Beyazlar. Bu da siyahlar. Şimdi beyazları şöyle yapacağız. Klavyeden alt tuşuna basıyorum ve buradan beyazları ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle yaptığım zaman bir de şöyle bakın. Bunu direkt şöyle çektiğimiz zaman şu kısım gayet iyi. Siyahlar kısmına gelecek olursak şimdi alt tuşuna basıyorum. Bastığım zaman gördüğünüz gibi diğer kısımları siyah yapıyorum. Şimdi ise bizim buradaki amaç kafa ön planda olacak. Şuradaki ağaç olan yer arka plandaymış gibi hissedeceğiz. İlk fotoğrafa baktığımız zaman tabii ki. Şimdi bu kısma gelelim. Tekstüre bu da doku diye geçiyor. Şöyle dokunun değiştiğini görüyorsunuz. Tabii şimdi yüzde leke falan ya da sivilce falan varsa eğer bunu -100'e indirebilirsiniz. Ama yüzde leke tarzı hiçbir şey yoksa eğer şöyle bunu sona çektiğimiz zaman ortaya daha canlı bir görüntü vermiş oluyor. Şimdi diğer kısma bakalım. Clarity bu da berraklık anlamına geliyor. Şöyle. Bunu sona çekeceğim. Çünkü birazcık fotoğrafın canlı olmasını istiyorum. Şuradaki değere fazla dokunmayacağım.
şöyle gayet iyi. Evet. Gördüğünüz gibi fotoğrafımız gayet güzel oldu. Tabii şimdi bunu şöyle kırpabilirsiniz. Biraz daha yakınlaştıralım. Şöyle baktığınız zaman gayet güzel bir düzenleme çıkıyor ortaya. Tabii bu düzenlemeleri yapmak için de fotoğrafın kalitesinin yüksek olması gerekiyor. İşlemlerimiz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.